İmam-ı Gazali'den İhya-i Ulumuddin 3. cilt 1. kitap 2. beyan. Kalbin askerleri. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbinin askerlerini ondan başkası bilemez. Ancak O bilir. Sadakallahül azim. Müddessir 31. Allahu Teala'nın kalplerde, ruhlarda ve diğer alemlerde hakikatlerini ve sayılarını kendisinden başka kimsenin bilmediği pek çok askerleri vardır. Biz burada kalbin bazı askerlerine işaret edelim. Zaten garazımızla alakalı olan da budur. Kalbin 2 askeri vardır. Bunlardan biri göz ile görülür, diğeri göz ile görülmez. Kalp bir hükümdar, askerleri ise hizmetçi ve yardımcı hükmündedir. İşte asker demenin manası da budur. Göz ile görülen askerler ise el, ayak, göz, kulak, dil ve diğer azalardır. Bunların hepsi kalbin emrinde ve hizmetindedirler. Bu azalarda kalp dilediği gibi tasarruf eder ve onları istediği istikamete teveccüh ettirir. Bu azalar fıtraten kalbe itaate mecburdur. Ona asla muhalefet ve ona karşı isyan edemezler. Mesela göze açılmakla, ayağa adımı atmakla, dile konuşmakla emrettiği zaman bunlar asla karşı gelemez ve hemen kalbin emrini yerine getirirler. Diğer azalar da böyledir. Aza ve havasın kalbe musahhar olmaları, bir yönden meleklerin Allahü Teala'ya musahhar olmalarına benzer. Zira melekler Allahü Teala'ya ibadetle bağlı olup ona muhalefete muktedir değildirler. Onlar Allahü Teala'ya asla isyan etmez ve Allahü Teala'nın bütün emirlerini yerine getirirler. İşte bu bakımdan azaların kalbe itaati, meleklerin Allah'a itaatine benzer. Ancak bir noktada ayrılırlar. O da meleklerin itaati bilerek ve şuur ile olmakta, azaların kalbi itaati ise şuursuz ve bilmeyerek yapılmaktadır. Kalbin bu askerlere ihtiyacı, yolculuk için lüzumlu olan binit ve azı olmaları bakımındandır. Bu yolculuğu Allah'adır. Mesafeleri aşarak ona ulaşması içindir. Kalp Allah'a ulaşmak için yaratılmıştır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim. Ben ins ve cinni ancak beni bilmeleri ve bana kulluk etmeleri için yarattım. Sadakallahül azim. Allah Celle Celaluhu Zariyat 51'de böyle buyurmuştur. Kalbin biniti bedeni, azığı ise ilimdir. Kalbi azığa ulaştıracak ve ondan istifadeyi mümkün kılacak olan sebepler de iyi amellerdir. Kişi beden memleketinde kalıp dünyadan geçmedikten sonra Allahü Teala'ya ulaşamaz. Enginlerden geçmeden yükseklere çıkamaz. Dünya ise ahiretin ekeneği, tarlası ve ziraatgahıdır. Hidayet menzillerinden bir konaklama yeridir. Buna dünya denmesinin bir sebebi 2 konaklama yerinin yakını olması yüzündendir. İnsan buradan azığını almak mecburiyetindedir. Bedeni ise onu bu aleme ulaştıran bir binitidir. Bedenini korumak ve bakmak zorundadır. Bedenin korunması, besin vesaire gibi muhtaç olduğu maddeleri ona ulaştırmak ve kendisine zarar veren şeyleri bedeninden uzaklaştırmakla mümkündür. Bedenin muhtaç olduğu gıdayı temin içinde 2 askere yani kuvvete ihtiyaç vardır. Bunlardan bir tanesi batınidir ki bu şehvettir. Diğeri de zahiridir ki bu da el ve ayak gibi gıdayı celbeden azalardır. Bunun için kalbin muhtaç olduğu şehvetler kalpte yaratıldığı gibi şehvet aletleri olan azalar da vücutta yaratılmıştır. Tehlikeli şeyleri def için de 2 kuvvete muhtaç oldu. Bunların birisi batinidir ki buna gazap ve hiddet denir. Bu sayede tehlikeli şeylerden korunmuş olur ve düşmanlarına karşı korunarak onlardan intikamını alır.
Zahiri kuvvet de yine el ve ayak gibi vasıtalardır. Gazabının muktezasını bunlar vasıtasıyla yerine getirir. Bütün bunlar harici kuvvetlerdir. Bedene nispetle azalar silah gibi kuvvetlerdir. Halbuki gıdaya muhtaç olan gıdayı bilmedikten sonra gıdaya şehvet ve onunla ülfet kendisine fayda vermez. Bu bilgiyi sağlamak için kalp iki kuvvete daha muhtaç olur. Bunlardan birisi batınidir ki bu da görmek, duymak, temas etmek, koku ve tat almak gibi 5 hassenin idrakleri, anlamalarıdır. Diğeri de zahiridir. Bu da göz, kulak ve burun gibi azaların kendileridir. Bu kuvvetlere ihtiyacın sebebini ve hikmetlerini açıklamak lafı fazla uzatır. Ciltlerle yazılar yazmak gerekir. Şükür kitabında bundan bir nebze bahsetmiştik. Bu kadarla iktifa edelim. Kıymetli aşıklar, buna göre kalbin asker ve kuvvetlerini 3 sınıfa hasredebiliriz. Birinci sınıf muharrik ve teşvikçidir. Ya faydalı şeyleri elde etmeye teşvik ve tahrik eder, yani şehvet gibi, veya zararlı şeyleri defe teşvik eder, yani gazap gibi. Bu kuvvetlere irade de denir. İkincisi de bu arzuları yerine getirmek için azaları doğrudan harekete geçiren kuvvettir. Buna kudret de denir. Bu kuvvetler vücudun bütün uzuvlarına dağılmıştır. Bilhassa adelelere ve onlardan da diğer damarlara geçer. Üçüncüsü de eşyayı tarif edip anlayan ve idrak eden kuvvettir. Yani casuslar gibi. Bunlar da bildiğimiz görmek, duymak, koku ve tad almak, dokunmak dediğimiz 5 hassa kuvvetidir. Bu kuvvetler de belli azalara yayılmıştır. Bunlara ilim ve idrak da denir. Bu batini askerlerin her biriyle zahiri asker ve kuvvetler de vardır. Bunlar et, sinir, kan, kemik ve yağ gibi maddelerden meydana gelen uzuvlardır ki bunlar o batini kuvvetlerin aletleridir. Mesela tutmak kuvveti parmaklarla, görmek kuvveti göz ile, diğer kuvvetler de diğer azalarla olur. Biz zahiri kuvvet olan azalardan bahsedecek değiliz. Bunlar görülen varlıklardır. Biz kalbin görünmeyen kuvvetlerinden bahsedeceğiz. Müdrik olan bu üçüncü kısım ikiye ayrılır. Bir kısmı zahiri menzillerde konaklar. Yukarıda anlattığımız görmek, işitmek ve benzerleri olan 5 hasse gibi bir kısmı da batini menzillerde iskan eder ki bu da dima boşluklardadır. Ve bunlar da 5'tir. İnsan bir şeyi gördükten sonra gözlerini yumar ve gördüğü sureti içinde canlandırır da aynı sureti içinden görür. İşte buna hayal denir. Sonra o suret kafasında kalır. Bunu kafada muhafaza eden kuvvet, kuvve-i hafızadır. Sonra bu kafasında muhafaza ettiğini düşünür ve onu birbirine katar. Yani parçalar, böler ve birleştirir. Üzerinde düşünür. Buna da kuvve-i müfekkire denir. Sonra unuttuğunu yeniden hatırlar. Buna da kuvve-i müzekkire denir. Sonra bütün duyduklarını bir araya toplar. Buna da hissi müşterek denir. Batında da hissi müşterek, hayal, tefekkür, tezekkür ve hafız kuvvetleri vardır. Allahu Teala bu kuvvetleri yaratmasa, el, ayak bu kuvvetlerden hali kaldıkları gibi beyin de boş kalırdı. Bunlar da batıni kuvvetler olup merkezleri batınidir. Kıymetli aşık, işte şu anlattıklarımız kalbin askerlerinin kısımlarıdır. Herkesin anlayabileceği şekilde bunları
misalleriyle açıklamak sözü çok uzatır. Bu gibi kısımlardan maksat, münevver tabakayı ve ileri gelen alimleri faydalandırmaktır. Yine de bunu herkesin anlayabilmesi için inşallah 3. beyanda devam edeceğiz.